Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videonun açılışını böreğimin çıtırtısı ile yaptım. Gerçekten efsane bir börek oldu. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için 5 bardak un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 şişe maden suyunu bu şekilde içerisine döküyorum. İlk başta yavaş yavaş karıştırarak unu alttan alarak yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru bu şekilde biraz yoğurduktan sonra azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Ne kadar su kullandığımı ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıp masada yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru çok güzel özlü bir hal alıncaya kadar yoğurmanız gerekiyor. Bu tarz tariflerde dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalarından birisi hamuru yırta yırta güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. O yüzden benim sizlere tavsiyem hamur yoğurma kısmını dikkatli bir şekilde izleyin. Hamurumu bu şekilde toparladım. Toparladıktan sonra çok az un serperek hamurumu yırtarak yoğurmaya devam ediyorum. Bu hamur için ben 1 şişe maden suyu, 1 bardak ılık su kullandım. Sonra masada da yarım bardak kadar unu azar azar ekleyerek bu şekilde yoğurdum. Kullandığım ölçüleri tam olarak versem de unun markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ve dikkatli bir şekilde yoğurun. Hamurumuz orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Yumuşaktan biraz daha sert olacak. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Toplamda bir 5-6 dakika kadar masada bu şekilde yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. 15-20 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Eğer vaktiniz varsa yarım saat kadar da bekletebilirsiniz. Hamur bu şekilde kendini çok güzel bir şekilde salıyor. Kıvamı ve dokusu muhteşem oluyor. Hemen şu şekilde sizlere yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi hamur bu şekilde sakız kıvamını alıyor. Çok az un serptikten sonra yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 8 parçaya bölüyorum. Hamurumu 8 parçaya böldükten sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırlarken hepsinin eşit olması için avucumda toparladıktan sonra avucumun içerisine sıktığım zaman bütün bezelerin boyu eşit oluyor. Hemen bu şekilde bir tane de yakından göstereyim. Beze yapamayanlar için. Bazılarımız biliyor, bazılarımız yeni öğreniyor. O yüzden bu şekilde ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalıştım. Hamuru bu şekilde elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ben bezeleri dinlendirmeden açtım. Daha rahat bir şekilde açmak istiyorsanız 10 dakika kadar bezelerin üzerini poşetle kapatın. Daha sonra mutfak beziyle kapattıktan sonra 10 dakika kadar bekledikten sonra bu şekilde açabilirsiniz. Her bir hamuru pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra uygun bir borcamın içerisine biraz sıvı yağ döktükten sonra her bir hamuru bu şekilde sıvı yağını buluyorum. Sıvı yağ ile hem daha rahat açılıyor hem de çıtır çıtır oluyor. Eğer isterseniz içerisine tereyağı da ekleyebilirsiniz.
Çoğu sıvı yağdan oluşan tereyağı kokusunu almak isteyenler o şekilde de hazırlayabilirler. Yarım bardak kadar yağı bu şekilde sürdüm. Üzerini streçle kapatıyorum. Oda sıcaklığında 1 saat kadar dinlendiriyorum. Eğer bu işlemi yazın yapacaksanız mutlaka bekletme süresini azaltmanız gerekiyor. Hamur kendini sıcakta salacaktır. Hamurlarımı şu şekilde borcamın içerisinden çıkarttım. Gördüğünüz gibi kesinlikle birbirine yapışma olmadı. Şimdi hamuru açarken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar: masayı güzel bir şekilde yağlayın. Daha sonra hamuru bu şekilde yavaş yavaş büyütün. Hamur biraz büyüdükten sonra parmak ucuyla kenarlardan yavaş yavaş çekiştirin. Hamurda kuruma hissediyorsanız biraz sıvı yağ ile yumuşatın. Hamur kurudukça yırtılmalar olacaktır. O yüzden üzerinin yağlı olmasına, elinizin yağlı olmasına dikkat edin. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız kesinlikle hamurunuz yırtılmayacaktır. Eğer birkaç yerden de yırtılırsa sorun değil. Çünkü zaten dolayarak hazırlayacağız böreğimizi. Bu arada ben böreğimi peynirli olarak hazırladım. Dilediğiniz iç malzeme ile bu böreği hazırlayabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar açtım. Kenar kısımlarında çok az kalınlık kalsa da eğer sizi rahatsız ediyorsa onları kopartabilirsiniz. Eğer hamur katlarken biraz daha orayı yumuşatabilirim diyorsanız yine aynı şekilde çekerek biraz daha büyütebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kenar kısımlarından tekrardan çekiştirerek büyütüyorum. Ben çok fazla çıkartmadım ama istiyorsanız çıkartabilirsiniz tabii ki. Daha sonra kenar kısımlarını çok az içeri doğru katlıyorum ki kenar kısımları çok ince kalmasın. Bu şekilde doladım. Daha sonra bu şekilde hazırlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiyi alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde sadece bir tane daha açmasını göstereceğim. Hatta yarıdan itibaren gösteriyorum. Elimle biraz ovuşturarak büyüttüm. Kenarlardan bu şekilde çekiştirerek hamurumu büyütüyorum. Eğer hamurunuz güzel açılmıyorsa mutlaka biraz masada da dinlendirebilirsiniz. Birkaç dakika kadar bekleyin. Tekrar açmaya devam edin. Kullandığınız unun markasına da dikkat edin. Mutlaka böreklik ve baklavalık un olması gerekiyor. Ekmeklik undan bu şekilde hamur açılmıyor. Hamuru açıp hazırladım. Hemen hızlı bir şekilde tepsiyi gösteriyorum. Tepsiyi bu şekilde yerleştirdim. 160 derece ısıttığım fırında böreklerimi pişiriyorum. 2 tane bezem arttı. Onu da bu şekilde hazırladım. Tavada hızlı bir şekilde pişiriyorum. Bu tarz el açması böreklerin üzerine yumurta sarısı sürmenizi önermiyorum. Çünkü yumurta sarısı çok çabuk bir şekilde kızarıyor. İçerisi de hamur kalıyor. İçini çeke çeke piştiği zaman çok daha lezzetli oluyor. Hemen gördüğünüz gibi tavada hazırladığım böreğim bu şekilde. Hızlı bir şekilde fırından çıkan böreğimin çıtırtısıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Sizler böreğimin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Videonun sonuna gelmek üzereyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.